Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler, ay burcu ikizler olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili ikizler burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Kartlarımı senin için karıştırıyorum. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Senin sırrın nedir diyorum ikizler burcu. Kartlarımın hepsini çekeceğim, seçeceğim, çekeceğim ve bu şekilde yorumlarımızı yapacağız. Hava kralı arkadaşlar, kılıç kralı senin kartına geldi. Ve burada diğer destelerimizden de destek alacağız arkadaşlar. Ortaya çok tatlı bir enerji okuması çıkacak diyelim. Olasılıklar doğrultusunda pek tabii ki. Denge kartı hemen bir bakalım. Sessiz çığlık gibi bir şey geldi şu an sevgili ikizler burcu. Para 8, bu neden takıldı? Para 8'lisi. Toprak 9'lusu. Son kartlarımızı alalım. Son kez karıştıralım. İkizler burcu arkadaşım için akacak olan enerjiler nelerdir diyelim. Yenilenme kartı. Kılıç kralı ve kılıç kraliçesi arkadaşlar. Yani evet, çok enteresan. Bakalım. Son kartlarımız. Ve para kraliçesiyle bitirdik arkadaşlar. Çok güzel. Burada sağlamlığa doğru giden bir süreç var sevgili ikizler burcu ama şimdi burada ciddi bir değişim dönüşüm var hayatında. Ama bu açılımın konusu birazcık daha farklı. Şimdi kartların geçişine baktığımda sağlamlığa ve kendini ortaya koyma ile ilgili çok güzel bir etki çıktı diyebilirim açıkçası. Yani burada nasıl bir şey biliyor musun? Hani az önce sessiz bir çığlıktan bahsetmiştim ya. Yani burada tam senin sustuğun yerde hikayenin yeniden başlaması ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Yani bu zamana kadar yaşadığın zorlukların kaynağı aslında dış dünya değil de senin kendi içinde verdiğin bir savaş. Yani o zorluklar aslında bir nevi kısmen diyelim senin içindeymiş sevgili ikizler burcu. Yani bir yanın gitmiş, bir yanın kalk nereye gidiyorsun otur aşağıya demiş. Böyle bir durum var. Hani gitmekle kalmak arasındaki dengeyi sağlayamamak, içinde o kopan fırtınalar, anlatabiliyor muyum? Ya göndermek ya gitmek. Tam bir sessiz çığlık diyebilirim aslında senin için. Yani bir taraftan özgür kalmak istiyorsun, hayatının kontrolünü eline almak istiyorsun ama bir taraftan seni tutan, seni bağlayan şeyler var. Ama hala bu özgürlük senin için devam ediyor. Diyor ki önümüzdeki süreçlerde hem kalıcılığını sağlıyor olacak hem de o özgürlüğü elde ediyor olacak. Yani tabii enerji akışları bu şekilde arkadaşlar. Ve burada şöyle de bir etki var. Sen huzuru bulma ile ilgili, yani huzurun peşinden çok koşmuşsun aynı zamanda. Ve burada diyor ki gerçek bir karar verme noktasındasın. Yani o zekanı kullanmak, hani senin o sivri zekan vardır ya, ben hep öyle söylerim size. Sivri zekan vardır ya, o zekanı kullanmak, huzuru bulmak için. Yani burada nasıl söylenir bu? Hani gerçek huzur karar vermekte değil, bütün hayaline kucak açmakta. Hani burada birazcık parçalara bölünmüş gibisin de aynı zamanda. Ama diyor ki sen hamsın, sen teksin. Sen hani ayrı parçalara ait değilsin, tek bir yerdesin diyor. Aslında şunu söylemek istiyor. Sende çelişki yok. Kararların aslında hep net. Ne istediğin aslında hep net diyor. Yani sen zaten çok böyle nasıl söyleyeyim? Az önce parçalardan bahsetmiştik ya. Her tarafa dağılabilen bir ruhsun da aynı zamanda sevgili ikizler burcu. Şimdi burada hayatına bir kolaylık gelecek. Enerji akışlarında ve olasılıklar doğrultusunda pek tabii ki. Hayatına bir kolaylık gelecek. Özellikle aile konuları, kendi kendine yetebilme noktaları, hayattan keyif alma, hayattan zevk alma, yaptığın işleri göstermeye, yeni bir şeyler kurma ile ilgili. Ama burada zihnin o kadar çok çalışıyor ki yani sanki böyle dış dünyadan da bir taraftan parçalara bölünmüşsün. Bir taraftan zihnin inanılmaz derecede bir çalışıyor. Sezgiler çok yüksek olacak ve bu sezgilerin seni çok koruyacak sevgili ikizler burcu. Evet, burada zihin çalışıklığı devam edecek ama burada
Kendi gölge tarafına düşmemeye dikkat et. Yani aslında kartların gelişi birazcık da bu. Yani senin kendi gölge tarafını sen benden çok daha iyi biliyorsun diyorum. Ona düşmemeye dikkat et sevgili ikizler burcu. Çünkü burada hayatının temelini toparlayabilmen için çok güzel fırsatlar karşına çıkabilir. Ve burada şöyle bir durum var. Hani aklın mı kalbin mi? Kalbinin sesi, isteklerinin sesi, zihninin gürültüsünü bastıracak. Yani aslında büyük fırtına, büyük kıyamet dışarıda da değilmiş de sanki senin zihninin içindeymiş gibi. Anlatabiliyor muyum? Çok mu konuşuyorsun, çok mu susuyorsun? Ama hani ağzın sussa, dilin sussa ya da dışarısı sussa zihnin susmuyor. Sürekli zihninde bir şeyler var sevgili ikizler burcu. Ve burada diyor ki bak artık net bir karar vereceksin hayatının hangi aşamasında olursa olsun. Burada bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Hep bir çalışma, hep bir bakın şimdi toprak üçlüsü, toprak sekizlisi. Hep bir çalışma, hep bir meşguliyet. Hani bedenin dursa dedim ya az önce dilin dursa, ağzın dursa zihnin durmuyor. Bedenin dursa, ellerin dursa, ağzın dursa zihnin durmuyor. Sanki böyle hep bir nasıl söylenir yani sanki bir şeylerden kaçıyormuş gibi de bir durum var. Yani gereksiz yere kendinde oluşturduğun bir grup kalabalık var. Yani burada diyor ki evet burada hayatında bir şeyler zaten yoluna girecek. Ama hani o gereksiz düşünce, gereksiz kaygı ama anlatabiliyor muyum? Hani zihnini kullanırken İşine kullan. Doğru yerlere ve doğru kişilere kullan. Hani bir yerde bir şeyler gitmiyorsa ya da bazı kişiler, olaylar, durumlar bir şeyleri götürmüyorsa senin orada fazladan kendini, zihnini, aklını kullanmana gerek yok. Yani burada zihin yorgunluğu sende birazcık beden yorgunluğuna da dönüşüyor olabilir. Hayattan birazcık keyif almak, birazcık eğlenmek çok daha önemli olacaktır senin için sevgili ikizler burcu. Kartların en sevdiğim mesajı şu arkadaşlar. Hayatını dengeye getirmek zorundasın diyor. Yani bu hareketlilikle gitsem mi kalsam mı zihnim çok çalışıyor anlatabiliyor muyum? Yani burada bedenin çalışıyorsa o işi bitirmek için çalışsın mesela. Bir taraftan zihnin çok çalışmasın. Yani burada gereksiz yere kendi üstüne yük aldığını söylüyor sevgili ikizler burcu. Ve burada diyor ki artık bir şeyleri senin sessizleştirmen gerekiyor. Sakinleştirmen gerekiyor. Her şeyden önce bu senin sağlığın için çok daha iyi olacaktır. Çünkü burada bir taraftan hani boşluğa kendini bırakmak da çok iyi ama boşlukta kaybolmamaya da çok dikkat etmen gerekiyor açıkçası sevgili ikizler burcu. Peki arkadaşlar diğer kartlarımızdan alalım. Onun dışında zaten geçişiniz çok güzel. Hani diğer türlü yorumlayacak olursak kartları ikizler burcu. Burada artık hani bir özgürleşme var. Bir şeylerin zaten zamanı senin için dolmuş. Yani karmik bir sürecin içerisinden çıkmak var ve büyük bir değişim. Temalar hep özgürleşmeye yönelik. Özgürleşmek, dans etmek, hayattan keyif almak, hayatına artık bir şeyleri dengeye getirmek. Ama sakın bu süreçlerde özellikle bak önümüzdeki bir aylık süre içerisinde 8 haftalık süre içerisinde, 3 haftalık süre içerisinde kendi gölge taraflarına kaçmamaya dikkat et. Her şeyden önce kendine zarar veriyor olabilirsin. Ama burada şöyle bir durum var. Bir saygınlık kazanmak var. Saygınlık senin için çok önemli olabilir. Başkalarının düşünceleri senin için, evet saygınlık zaten çok önemlidir ama başkalarının düşünceleri senin için çok önemli olabilir. Ama ben bazı ikizler burcu arkadaşımın, özellikle ikizlerin iyi tarafını kullananlar için söylüyorum. Hani böyle kimseyi kırmamak, kimseyi üzmemek, hakkını zihninde bir şeyleri yaşayıp bitiriyor olabilirsin. O mu haklı, bu mu haklı, ben mi haksızlık yapıyorum acaba gibi. Böyle birazcık hani erken yaşında yaşlandığını bile hissetmiş olabilirsin. Burada diyor ki evet bak hani bilgili tarafın zaten çok artacak. Bilgini deneyime dönüştürmek, bilgini tecrübeye dönüştürmek, bilgini saygınlığa dönüştürmek senin için çok önemli olacak. Fakat diyor ki artık hayattan birazcık daha böyle bir eğlenmeye geçmen lazım. Eğlenmen lazım. Özellikle toprak etkili olanlar, su etkili olanlar arkadaşlar. Birazcık daha eğlenmen lazım. Yani zaten birazdan hani ek kartlara geçeceğiz. Çünkü diyor ki bak günün sonunda seni maddi manevi çok güzel bir refah bekliyor. Hani tüm o yani şu ana kadar öğrendiğin ne varsa aldığın bilgiler, eğitimler, yaşam tecrübesi bunlar sana çok büyük deneyim olarak gelecek.
Hani burada çıkışa gidebilmek için ya da çıkış yolunu bulabilmek için, soruların cevabını bulabilmek için zihnini bedenini çok yorduysan artık bir pratiklik gelecek diyor. Yani burada bir deneyim sahibi olmak vardır arkadaşlar. Yani kendini ortaya koymak vardır. Maddi manevi rahatlamak, anlatabiliyor muyum? Yani burada tüm zerafetinle, bütün kabiliyetini ortaya koymak vardır günün sonunda. Çok böyle uzman bir kişi olarak ortaya çıkmak vardır. Şimdi melek kartlarıyla devam edelim. Bakalım başka neler gelecek diyelim. Bir kaçma isteği o kadar çok, yani kaçmak, özgürleşmek, hani bir kanatlarım olsa da uçsam dediğim bir durum var. Affet. Şimdi diğer kartlarla birlikte tavsiyelere bakacağız arkadaşlar. Yani asıl anlatmak istediği şey ne, ona bakacağız. Yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa dedi. Değişimi kucakla. Zaten burada çok güçlü bir değişim olacak arkadaşlar. Yani o enerjiler hayatımıza tezahür edecek. Tabii ki olasılıklar dahilinde. Yani bireysel olarak herkesin süreçleri farklılık gösterir. Dün yaptıklarımız bugünümüzü şekillendirir. Bir şeyleri kullanmak, kullanamamak bizim elimizdedir. Zaten hani süreçler geldiğinde, döngüler geldiğinde biz öğrenmemiz gereken bir şeyi öğrenmediğimiz zaman bir şeyler kendisini yeniler durur. Yani şey deriz ya, karşıma şu fırsat benim karşıma çıksın. O fırsat benim karşıma çıktı ama ben onu tam olarak değerlendirmem gerektiği gibi değerlendiremedim. Sonra diyorum ki evet, bu fırsat benim karşıma çıktı, hayatımda var ama burada bir sorun var ya, gitmiyor. Ya da fırsat geldi, tam tadını alamadım ve gitti gibi bir durum. O yüzden her şey bir bütündür arkadaşlar. Hazır buraya gelmişken onu da söyleyeyim. Ben olsun ya da tarotu, astroloji de öyledir tabii ki. Ben olsun, hani bu okurken enerji akışlarını yorumlamak çok önemli. Okey. Şimdi burada diyor ki bak, bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak diyor. Yani burada hayatına bir değişim enerjisi gelecek ve bir diğer mesaj ise şu: dileğin oldu, yüreğindeki gerçekleşti, bunu bil diyor sevgili İkizler Burcu. Yani artık burada bir kaçış var ama bu kaçış durarak, sakinleşerek, sessizleşerek, anlatabiliyor muyum? Toprak enerjisini birazcık daha kullanma ile ilgili güzel bir etki var. Birazcık daha sessizleşmek sevgili İkizler Burcu. Yani başkalarının senden beklediği kişi olmak yerine artık kendin olma zamanı geldi diyor aslında. Çünkü sen çok yönlüsün. Çok yönlüsün İkizler Burcu. Ve bu hani bu karmaşalık değil. Hani bu çok yönlülükten bahsettiği şey karmaşa curcuna değil. Pek çok şey yapabilme, kabiliyetli olabilme, zenginlik. Her anlamda zenginlik. Yani zenginlik derken gözümüzde direkt böyle çil altınlar oluşmasın arkadaşlar. Her anlamda. Zeka anlamında, anlatabiliyor muyum? Pratiklik anlamında, her anlamda zenginlik. Yani çok yönlü olduğunu söylüyor. Ve burada diyor ki sen kimsin? Kimsin? Kim olduğunu sen belirle. Başkalarının sana koyduğu etiketlere değil, sen kendi kimliğine kulak ver. Sen kimsin? Burada kendini bulmayla ilgili çok güzel bir etki var. Ve hani sürekli özgürlük, değişim, bununla ilgili temalar çok fazla aktı arkadaşlar. Şimdi dişil enerjiye bakalım. Başka neler gelecek diyelim. Yürümek, nefes almak, dans etmek, müzik yapmak, mesela bunlar sana çok iyi gelebilir. Aynı zamanda diyor ki hobilerinle ilgilenmek, sana ne iyi geliyorsa bunların peşinden gitmek aslında senin kendini bulma noktasında ve o dengeyi sağlayabilme noktasında sana oldukça iyi gelecek diyor sevgili İkizler Burcu. Ama her şeyden önce zihnini susturman çok önemli olacak. Yani zihnini susturursan kalbini duyarsın, ruhunu duyarsın, ben ne istiyorumu duyarsın dedi. Peki. Evrenin bereketi, bakın burada zaten çok güzel bir mesajla gelmişti ya, dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti, bunu bil. Yani zaten bir şeyler gerçekleşmiş. Gerçekten bir şeyler gerçekleşir. Yani birine bir iyilik yaptığımızda da ama gerçekten yürekten, isteyerek. Ben her zaman söylüyorum ya, bize ait olan şey aslında bizim değildir arkadaşlar. Yani paylaşmak çok önemlidir. İşte o dileğe ulaşabilmek, onu yaşayabilmek çok önemli. Kim olduğunu unutmadan, işte, ama hani bunu göremiyor da olabilirsin mesela. Kim olduğunu unutmadan, anı gerçekten yaşayarak kendini evrenin bereketine aç dedi. Çok güzel bir mesaj verdi. Az önceden demişti ki eğlenmek, hobiler, bunlarla ilgilenmek de birazcık gereksiz zihin çalıştırmanı durduruyor olacak ve bu da sana güzel bir refahlık getirecek gerçekliği görebilmek adına.
Ve ben diyor, ben. Bakın burada şey söylemiştik ya arkadaşlar, ne demiştik? Hani başkalarının yargıları ya da başkalarının sana koyduğu etiketten ziyade sen kimsin, kendini bulma ile ilgili bir etkiye geç demiştik. Böyle bir mesaj verdi. Şimdi 2 tane hayvan ruhu alalım arkadaşlar. Bakalım başka neler gelecek diyelim. Koi balığı ruhu geldi. Her zaman yeterlidir. Bazı noktalarda kendini çok yetersiz de düşünüyor olabilirsin. Ama diyor ki aslında her şey olması gerektiği gibi. Hani yeter ki sen hayatında o dengeyi sağlayabil. Kendine de zaman ayırabil. Zihnini susturabil. Yani gereksiz çöpleri etrafından atabil. Ne kadar ne yapabiliyorsan, o an gücün neye yetiyorsa sevgili ikizler burcu. Yani burada şunu söylüyor aslında. Kararsızlık da bir nevi cevaptır. Ama kendine kızmaman da çok önemli. Yani bazı noktalarda çok fazla kendine kızıyor da olabilirsin. Değil mi? Hani burada ben seçemedim, ben karar veremedim. Ama diyor ki bak içindeki pusulan, yani sen kendini bulduğunda zaten sana bir şeyler yol gösterecek diyor ikizler burcu. Şimdi zihin karmaşasından bahsettik ya, yolu bulmak için ya da doğru yönü bulabilmek için de kendini çok yoruyor olabilirsin. Ama zaten hani cevaplar da hep gelir ya. Ya ne bileyim bu gördüğün işaretler de olabilir. Birazcık da hani o yönün ya da o cevabın seni bulmasına da izin vermen gerekiyor diyor. Yani çünkü burada bir şeyler artık sıkışmış, zihinde çok sıkışmış. Burada özgürleşmek ve çok konuşmak ya da bir şeyleri ifade etmekten ziyade çok düşünmüş olabilirsin. Ama artık diyor ki bak, evet burada bir özgürlük zaten gelecek. Ama düşüncelerinle değil, niyetlerinle bir şeyleri yapmak. Niyetlerinle, kendine de alan açarak, kendine de zaman vererek. Yani burada zaten bir dileğin oldu dedi ya, niyetlerin gerçekleşmesi. Şimdi bakalım güvercin, bakın hep kanat, hep uçmak arkadaşlar. Huzurlu ol diyor, huzur. Huzura izin ver, huzurlu olmaya. İçinin o huzuru yaşamasına izin ver diyor sevgili ikizler burcu. Yani tabii şunu söylüyor olabilirsin, yani iş, güç, hayat şartları, işte ekonomi, onu bunu yaptı, her yer, her tarafta kötü haberler, kötü baskılayıcı. Ya, şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, bir yerde kötü varsa iyi de vardır. Bir yerde kötü bir olay oluyorsa iyi bir olay da oluyordur. Şimdi süreyi çok uzatmak istemiyorum da bakın, çok özür dilerim. Şimdi kartların mesajı doğrultusunda söylüyorum tabii ki. Ama genelde hep böyle kötü olaylardan bahsederler. Kötü şeyler, kötü şeyler. Ama bir tarafta güzellikler de vardır. Mesela ne bileyim sosyal medyada vakit geçiriyorsan, ne bileyim videoları izliyorsan falan, o kötü şeyleri ya da onu yapmış. Bakın haberlerde orada burada hep bunları verirler ya. Ama bir taraftan güzel olay da olur. Oraya çok odaklanmak lazım. Hani sürekli kötülük pompalarlar insanlara. Şimdi şunu söyleyeceğim. Mesela kışın kar yağdı ya. Bakın çok kısa anlatacağım arkadaş. Çok kısa, minicik. Kışın kar yağdı ya mesela. Çocuklar okula gitmeden önce araçlara kar topu atıyorlar. Tamam mı? Araçlara kar topu atıyorlar. Kar topu atıyor. Şoför aşağıya iniyor. Aracı durduruyor. O da çocuklarla birlikte eğleniyor mesela. O da çocuklara kartopu atıyor. Tamam, birlikte eğleniyorlar. Başka bir şehirde bakın aynı olay arkadaşlar. Başka bir şehirde başka bir yerde çocuklar yine araca neyse şoföre işte araca kartopu atıyorlar. Kartopu atıyorlar. Şoför arabayı durduruyor. Çocuklara küfür etmeye başlıyor mesela. Bakın iyi de var, kötü de var. Anlatabiliyor muyum? Ama kötülüğü daha çok hani önümüze seriyorlar ki delirsinler diyorlar yani arkadaşlar. O yüzden onlara çok fazla taviz vermemeye dikkat edin. Rızık her zaman Rabbimizdendir arkadaşlar. Güzellikler hep vardır. İyi insanlar hep vardır. Fahişe geldi. Olumlu nitelik, ruhun gücü, ruhun gücü, evet bu çok güzel, tamam. Ruhun gücünü pazarlık konusu etmeden hayatta kalmanın zorluğunu vurgular dedi. Yani burada diyor ki bak, karakterini satmamak. Ne kadar güzel geldi. Yani işte aslında ikizlerin en büyük zihin yorgunluğu da bu olabilir. Karakterini satmamak, ucuz şeylere gitmemek. Hani dedim ya, o da kırılmasın, acaba ona mı haksızlık yaptım, bunu mu? Bundan dolayı da zihnini çok yoruyor olabilirsin ikizler burcu. Ve intikamcı, ama bak gölge tarafları da var, gölge tarafları da var. Maddi konuları ve güvenliği kişisel güçlenmenin önüne koyar. Bu düşmemen gereken hal ve tutum ikizler burcu. Bak burada da intikamcı geldi arkadaşlar. Olumlu nitelikler,
Adaletin terazisini dengeleme arzusu, toplum veya kendi adına doğruluk. Bak bu senin için çalışacak olan etki. Ama hani az önce dedik ya, bakın iyi de var, kötü de var. Her şeyin gölge tarafı da var. Bak buna da düşebilirsin. Şu gölge tarafını okuyacağım şimdi. Bu da düşmemen gereken hal ve tutum. Bir dava adına şiddete başvurmak. Bu da düşmemen gereken hal ve tutum. Ve yıkıcı. Bakın burada zaten kule kartıyla başlamıştık. Yani o kadar çok birbiriyle denk kartlar geliyor ki arkadaşlar. Ve yıkıcı, bak olumlu nitelik diyor ki yıkıcılık potansiyeline sahip şeyleri bırakmak, yeni hayata hazırlanmak. Ne kadar güzel mesajlar. Bakın hep birbiriyle bağlantılı. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Yıkıcı güçle sarhoş olmak, başkalarının hayallerini veya potansiyelini yok etmek. Bu da düşmemen gereken hal ve tutum. Beni izleyen arkadaşlarım asla öyle bir şey yapmaz pek tabii ki, ama hepimiz insanız arkadaşlar. Hepimiz nefsimize uyabiliriz. Hani bunları da dikkat edebilmek amacıyla aldık sevgili İkizler Burcu. Peki Başka yok arkadaşlar. Vermemiz gereken mesajları verdik zaten. Peki sevgili İkizler Burcu, enerji akışlarım bu şekildeydi. Şöyle yapalım. Biz daha çok olumlu tarafını, zaten olumlu enerjiler aktı ama son çektiğimiz kartların gölge tarafı da vardı ya arkadaşlar. Yorum kısmına şöyle yazabilirsin. Güneş emojisi koyabilirsin ya da mavi yeşil kalp koyabilirsin. O güzellikleri temsil edebilmek için ve enerjiye dahil olabilmek için. Ve burada şöyle bir şey yazabilirsin kendin için. Belki kendi olumlamanı kendinde oluşturabilirsin. Mesela çok güzel. Kendin için oluşturduğun eğer güzel bir olumlama varsa ve bu yorumdan dinlediğin, kendine çıkardığın özlü bir söz varsa bunu yorum kısmına yazabilirsin. Ama benim sana söylediğim şey de şu. Ben sırrı ve sırları çözmeye çok yakınım. Ben kelimelerden köprü yapıyorum sevgili İkizler Burcu. Peki her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Şey takıldı aklıma ya, burada zihin susturma ile ilgili bir şey çıkarsak mı dedim ama yok sevgili İkizler Burcu, bence bunlar yeterli. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere.